Bu arada buradan da manzara çok güzel. Böyle gördüğünüz gibi. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Böyle burada da içeride cam teras var. Aşağısı çok yüksek. 240 metre. Dostlar şimdi terasa geldik. Size hemen karşıyı da göstermek istiyorum. Burası o kadar güzel ki gördüğüm en yüksek cam teras. Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. Aşağısı da çok güzel gözüküyor. Bu arada gördüğünüz gibi her yer mağara. Vadide harika. Şimdi hemen yan tarafımız restoran. Şurası. Şöyle otoparktan çıkıyorsunuz. Aşağıda böyle yürüyüş yolu var arkadaşlar. Hemen karavan orada görüyorsunuz. Bu şelale böyle iki dağın arasından geliyor. Manzarası çok güzel. Gece böyle burada bizim gibi konaklarsanız su sesleriyle uyuyorsunuz. O yönden çok iyi. Hemen arkamız başlangıç noktası. Gördüğünüz gibi karşımız şelale. Yaklaşık bir 100 metre. Çok uzak bir yer değil. Aşağıya doğru dere kenarına yürüyecekseniz güzel bir rota oluşturabilirsiniz. Çünkü burada irili ufaklı başka şelaleler de var. Ama asıl büyük şelale tam karşımızda ve yaklaşık 100 metre sürüyor. Girişlerde turnike görüyorum. Sanırım ücretli. Hemen fiyat bilgisi de aktarayım size. Giriş ücretleri 40 TL arkadaşlar. Bilet alıp turnikeden geçiyorsunuz. Çok güzel gözüküyor ama. İçeriye girdik arkadaşlar. Turnikeden geçiyorsunuz. Böyle sağlı sollu kamelyalar var. Burada dediğim gibi kahvaltı yapabilirsiniz. Aşağıya doğru gidiyor kamelyalar. Her yerden maşallah su fışkırıyor gördüğünüz gibi. Dağların eteklerinden sular akıyor. Şimdi asıl büyük şelaleye gidelim. Şelalenin önüne cam teras yapılmış. Gelen kişiler aşağıda suyu da görsün diye. Bir kısmının üzeri böyle halıyla kapatılmış. Bir kısmı da açık. Böyle camlara basarak aşağıyı, şelaleden akan suyu görebiliyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Sadece bir noktadan değil, gördüğünüz gibi birçok noktadan küçük şelaleler oluşmuş. Akıyor böyle gördüğünüz gibi. Ve çok serin. Hemen şu karşıda ahşapların olduğu bölüm yürüme alanı. Oraya da çıkabiliyorsunuz. Şuradaki merdivenlerden. Orası da açık. Hatta size göstereyim. Oradan da göstereyim. Yaz aylarında hem piknik için hem de serinlemek için burayı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Hatta şuradan yukarıya merdiven yapmışlar. Belki yürünerek şelalenin üzerine bile çıkılıyordur. Bilmiyorum. Bakın buradan yürüyerek şelalenin dibine kadar varabilirsiniz. Çok güzel.
Bu arada buradan da manzara çok güzel. Böyle gördüğünüz gibi. Yürüyüş yolunun sonunda da böyle bu şekilde şelaleye kadar dokunabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel düşünülmüş. Zaten görüyorsunuz sular buraya kadar geliyor. Şelaleden çıktığınızda böyle bu şekilde aynı yürüme yolundan devam ettiğinizde böyle hemen sizi güzel bir patika karşılıyor. Bakalım burası nereye gidiyor. Elif Ahsen de yeni yerler keşfetme aşığı oldu bir anda. Sanırım genetik bir aktarım var arkadaşlar. Bu arada şunu fark ettim. Dağın üst kısımlarında herhangi bir su kaynağı vesaire hiçbir şey yok. Tamamen dağın yamacından çıkan bir su burası. Şöyle gördüğünüz üzere. Gidiyor ha. Bakın burada bir şelale var böyle. Bu taraf kuru arkadaşlar, bakın hiçbir şey yok. Ancak bu tarafta su çıkıyor. Patika direkt devam ediyor yine. Bir ileriye bir bakacağım, merak ettim. Belli ki güzel bir yere gidiyor, yoksa bu kadar emek etmezler. Dostlar, her videoda söylediğim gibi bu arada yürüyüş yolu çok güzel. Yine sizden ricamız, bize destek olmak için kanalımıza abone olup videoya bir beğeni atarsanız. Sizce Günpınar Şelalesi nasıl? Ve vaktiniz olsa gelir misiniz? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Beğeni ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Kanalımıza abone olmanız da ayrıca yine çok önemli. Kanalımıza abone olarak, videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İzliyorsunuz, sıkıntı yok. Bakıyorum çoğu izleyicimiz %84 oranında televizyondan izleniyoruz. Televizyonda da like butonu var arkadaşlar. Oradan da kumandayla like atabilirsiniz. Sizin o bir saniyenizi ayırarak attığınız like bizim çok daha fazla kitlere ulaşmamıza sebep oluyor. Sizden ricamız bize destek olmanız. Videolarımız izlendikçe biz daha çok şevke gelip daha güzel yerler geziyoruz Allah'ın izniyle. Yine rotanın sonuna geldim. Burada az önceki şelaleden akan suların geldiği nokta var şöyle. Ahşap yol burada bitiyor. Oradan böyle toprak kanallarla buralara kadar geliyor sular. Buradan da sanırım köylere falan gidiyordur. Buradan sonrasını göremiyorum. Burada bir betonla kapatmışlar. İleride ev var zaten, görüyorsunuz. Buradan da aşağıya şelalenin aktığı su kaynağına doğru sular tekrar dökülüyor. Herhangi bir yere gitmiyormuş arkadaşlar. Aşağıda da kamelyalar var yine. Tekrar geldiğimiz yoldan geriye dönelim. Hedefimiz, Allah nasip ederse inşallah, Elif Ahsen büyümeden, en azından okula başlamadan tüm Türkiye'yi gezmek. Hep mesleğimizi soruyorsunuz arkadaşlar. Aslında bunu gizlemiyoruz. Sadece kendimizle ilgili bir video çekmeyi beklediğimiz için videolarda bahsetmiyorum. İnşallah en kısa zamanda kendimizi tanıtan bir videoda çekeceğiz. Bayağı bir merak konusu oldu. Ne iş yapıyorsunuz vesaire. Sanırım abone sayımız arttıkça bu sorular daha da çoğalacak. Yakında bununla ilgili bir video gelecek inşallah. Şimdi aşağıya inip biraz daha etrafı turladıktan sonra önemli bir şey varsa size tekrar çekerim. Yoksa direkt yola devam ediyoruz. Dostlar, burası da mesire alanı. Bu kamelyalar ücretliymiş bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Geldiğinizde fiyat bilgisi alırsınız. Şu an sezon tam başlamadığı için fiyatlar hakkında bilgileri yok. Hani ne desek yalan olur dediler. Şöyle geldiğinizde kamelyalarda kahvaltı yapabilirsiniz. Çok güzel gözüküyor. Şimdi biz
Tekrar karavana dönüyoruz. Sonraki durağımıza geçelim. Dostlar şimdi karavana geldik. Güzel bir kahvaltı yaptık. Bu arada saat 11 oldu. Bize karavanda daha çok vakit geçirin, İşte o anlarınızı da paylaşın diyorsunuz. Bunların gezerken farkındayım. Hani ne istediğinizi biliyorum ancak bilmediğiniz olay biz karavanda hani Elif Ahsen'i zor zapt ediyoruz. Böyle gördüğünüz gibi şu an böyle prenses gibi durduğuna bakmayın. Birimiz ancak Elif Ahsen'i tutup birimiz ancak yemek hazırlayabiliyoruz. Bize izin vermiyor. Çok hareketli. Bu yüzden karavanın içindeki vaktimizi size paylaşamıyoruz. Ancak Elif Ahsen uyursa çekebiliyoruz. Şimdi biz sıradaki rotamıza geçiyoruz. Sıradaki durağımız Levent Vadisi arkadaşlar. Buraya 44 kilometre ve 58 dakika. Çok güzel bir köy içinden geçiyoruz. Az önce drone görüntülerinde gördüğünüz köy. Yeşil bir vadi gibi burası. Çok güzel. Bu arada burada yol boyu alabalık tesisleri var. Burada yemekleri de yiyebilirsiniz. Buraya gece geldik arkadaşlar. O yüzden çok etrafı görmedik ama her yer kayısı ve elma ağaçlarıyla dolu. Şöyle göstereyim. Her yer çiçek açmış böyle baharın da gelmesiyle birlikte. Çok güzel yollardan geçiyorsunuz. Şu an geri Darende merkeze doğru geçiyoruz. Oradan da Malatya yolu üzerinde zaten Levent Vadisi. Levent Vadisi'ne geçeceğiz oradan. Dostlar Darende Malatya yolu o kadar güzel ki böyle yeşil bir vadide sürüyorsunuz. Hemen sol tarafınız kavak ağaçları. Tertemiz. Ve o kadar güzel köylerden geçiyorsunuz ki hayran ola geçiyoruz. Mesela camiye baksanıza kayanın üzerine cami yapmışlar böyle ve hemen yanı yol. Burada yol üzerinde Medişehir Türbesi diye böyle türbeler falan var. Malatya Belediyesi'ni çok tebrik ederim. Şu yüzden yol üzerine büyük plakalar bırakmışlar, panolar. Üzerinde yol üzerindeki böyle görülmesi gereken yerleri, işte az önceki Medişehir Türbesi gibi türbeleri resmetmişler ve ne kadar kilometre kaldığını yazıp altına da şöyle yazmışlar. İşte örnek veriyorum. Medişehir Türbesi'ni gördünüz mü? 4 kilometre sonra. Yani bu Türkiye'nin birçok ilini gezmiş biri olarak söylüyorum. Bu mükemmel bir olay. Neden mükemmel? Bakın şurada yine 10 kilometre diyor. Yine bir yer var. Hemen size canlı örnek göstereyim. Darende Abdurrahman Erzincan Camii'ni gördünüz mü diyor. 10 kilometre diyor. Bu yol üzerinde siz orayı bilmeseniz bile bir merak uyandırıyor ve size bir rehber gibi önünüzde böyle bir kılavuz gibi yol gösteriyor. Bence ilk defa gördüğüm efsane bir olay. Normalde ne görürüz? Kahverengi tabelalar. Örnek veriyorum. Harput Kalesi 5 kilometre. Ama burada olay biraz daha güzelleşmiş. Umarım bu tüm Türkiye'ye yayılır. Darende Malatya yolundan size bunları aktarmak istedim görmüşken. Biz birkaç tabela daha geçtik geçerken az önce. Yol üzerinde çok güzel köyler var. Hem size bunları göstereyim hem de bu tabela ve yönlendirme olayından bahsedeyim dedim. Bilginiz olsun. Malatya'ya yaklaştıkça kayısı bahçeleri bizi karşılamaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer kayısı ağaçları sağlı sollu ve manzara çok güzel. Yemyeşil. Herkes bahçesinin içerisine yapmış evlerini. Evlerin her yeri hemen hemen kayısı ağacı. Bu arada hafiften yağmur başladı. Yol üzerinde şöyle çadırlar ve konteynerlar görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bu bölgede hayvancılık yapan insanların geceleri hayvanları getirdiğinde konakladıkları yerler. Yol üzerinde az önce de gördüm. Birçok aile hayvancılık için yayla kültürü adı altında böyle mesela şu yukarılarda da var birkaç tane. Dağlık arazilere ev yapmışlar bazıları. Bazıları böyle çadırdan, bazıları da konteyner getirerek hayvan besiciliği yapılıyor. Koyun çok sayıda gördük az önce gelirken. Bu arada Malatya'ya 70 kilometre yolumuz var. Levent Vadisi de 33 kilometre yolumuz kaldı.
Ve çok güzel yollardan geçiyoruz. Ara ara size yolu aktarmak istiyorum. Rota çok güzel çünkü. Çok sevdim. Özellikle bahar ayının da olması sebebiyle her yer yemyeşil gördüğünüz gibi. Her yerde koyun sürüleri var. Bu çadırları gördüğümde ben mutlu oluyorum. Bundan Urfa Viranşehir'de de çok fazla görmüştük. Hayvancılığın hala devam ettiğini gösteriyor. Ve birileri bazı şeyler tükenmesin diye, hayvancılık bitmesin diye hala emek ediyor. Allah onlardan razı olsun. Umarım hayvancılık ve tarım ülkemizde çok daha iyi yerlere gelir. Manzara mükemmel. Arkadaşlar geldik. Şimdi Levent Vadisi'ndeyiz. Seyir terasına doğru geçiyoruz. Burası çok güzel, şöyle her yer kayısı ağacı. Arasından ilerliyoruz böyle. Yavaş babacığım, yavaş. Tamam kızım, yavaş gidiyorum aşkım. Vadi çok güzel arkadaşlar. Karşıda böyle çok güzel bir dağ var. Zaten burası böyle dağların arasında bir yer. Çok güzel gözüküyor. Hafif yağmur atıştırmaya başladı. Uçurabilirsem size bir de drone uçurup havadan buraya göstermek istiyorum. Arkadaşlar böyle yoldan aşağı iniyorsunuz. Manzara çok güzel. Aşağıda da şöyle bir tesis var. Gördüğünüz gibi. Şimdi oraya geçiyoruz. Unutmadan giriş ücretleri hakkında da bilgi vereyim arkadaşlar. Karavan 100, otomobil 50 TL. Girişte kart yok, bilginiz olsun. Aşağıdaki işletmeden kart fiş çektirip, yani daha doğrusu kartınızı çektirip fişini girişe vermeniz gerekiyor. Şimdi biz de öyle yapacağız. Terasa geldik. Bakalım manzara nasıl. Burada bu arada zipline de varmış ve köprü de var. Hepsini size şimdi aktarıyorum. Dostlar şimdi terasa geldik. Size hemen karşıyı da göstermek istiyorum. Burası o kadar güzel ki. Şöyle karavanı bıraktık. Bakın burada zipline var. Büyük ihtimal yaz aylarında çalışıyordur. Buradan böyle şu uçurumdan karşıya gidiyorsunuz. Aynı şekilde de yukarıya çıkıp oradan da tekrardan şu araçların olduğu bölüme geliyorsunuz. Burada işletmeler tadilatta, sanırım yaza hazırlanıyor. Şu gördüğünüz işletmelerin içerisinde inşaat çalışması var. Aşağısı da çok güzel gözüküyor. Bu arada gördüğünüz gibi her yer mağara. Vadide harika. Şimdi hemen yan tarafımız restoran. Şurası. Teras, seyir terası. Oraya çıkacağız. Varsa bir kahvelerini alırız. Yoksa burayı gezip yolumuza devam edeceğiz. Bu arada şurada da asma köprü var bir tane. Ama girişi kapalı. Arkadaşlar Levent Vadisi yükseklik 240 metreymiş ve burası Akçadağ Belediyesi'ne ait. Siz böyle güzel bir afiş mi diyeyim, pano karşılıyor. Hemen şurada teras var. Terastan aşağıya da bir bakalım. Geldim. Terasa girdik. İçeride böyle küçük bir büfe var. Buradan içecek alabilirsiniz. Çay, kahve. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Burası Akçadağ Belediyesi'ne ait arkadaşlar. Böyle burada da içeride cam teras var. Aşağısı çok yüksek. 240 metre. Gördüğüm en yüksek cam teras diyebilirim arkadaşlar. Çok yüksek. Harbiden çok yüksek. Şu öndeki terasta yürüme ücreti de 20 TL'ymiş arkadaşlar. Buraya şöyle diğer taraftan çıkılıyor. Onu da gösteririm size birazdan. Direkt dışarıya da çıkabilirsiniz. Halatlara bağlıyorlar sizi. Onun aşağısı direkt boşluk. Gördüğüm en yüksek cam teras. 240 metre. Kaç metreymiş? 240 metre. Yok canım, o kadar Öyle. var mıymış? Girişte öyle yazıyor. Aha. Gördüğünüz gibi dışarıda yürüyenler var böyle. Ben de şimdi bir terasa çıkacağım. Böyle ayrıca dışarıdan yürünerek terasta gezebiliyorsunuz. Dostlar şu yukarıda gördüğünüz gibi salıncaklar var. Dev salıncak ve yanda salıncaklar. Hemen yanında da çocukları falan halatla bağlayıp zıplattıkları böyle trambolin tarzı yağ ile çalışan sistemlerden olan salıncak türleri var. Burası yazın aktif olan bir yer ve bu işletmeyi de şöyle içeriği göstereyim. Akçadağ Belediyesi ile Turizm Bakanlığı'nın beraber işlettiği bir yermiş.
Çok güzel. Böyle hiç girdiğinizde kafe gibi gözüküyor ama aynı zamanda içerisinde böyle kapalı, yağmurlardan vesaire etkilenmeyen bir cam teras var. Elif Ahsen. Çok güzel. Kızım. Elif Hasen de çok sevdi. Hemen kendine bir arkadaş yaptı burada. Hava yağmurlu biraz. Girerken biraz atıştırıyordu. Eğer yağmur durursa birazdan vadi çok güzel gözüküyor. Size burayı drone'la da çekeceğim. Dostlar kahveler geldi. Şimdi şu şekilde sunuluyor. Kahvelerimizi sipariş ettik. Elif Hasen kahve üzerine dökme. Elin yandı değil mi? Sana sıcak bekle diyorum kızım. Bu şekilde servis ediliyor. Belediye işletmesi olduğu için 80 TL. Şimdi biz bir kahve içip şu manzaranın tadını çıkartıp yolumuza devam edeceğiz. Şöyle cezveyi size getiriyorlar hazırlayıp. Böyle fincanınıza siz döküyorsunuz. Bu espri de çok iyi olmuş. Yanında maden suyu ve çakıl çikolata. Dostlar işletmeden çıktık. Şimdi gidiyoruz. Şu yukarıya otel yapılıyormuş. Ve şöyle dağlara küçük mağaralar açarak yöresel ürün pazarları açıyorlar. Şöyle göstereyim şu karşı otel. Ve şöyle Akçadağ Belediyesi yöresel ürün pazar projesi kapsamında böyle küçük butikler yapılıyormuş. Eminim önümüzdeki yıl geldiğinizde şu an çalışmalar devam ediyor. Çok daha güzel bir ortamla karşılaşırsınız. Şu yukarıya da restoran projesiymiş. Restoran yapılıyor şu yukarıdaki kırmızı çatılı yerlere de. Geldiğinizde burada yemeklerinizi de büyük ihtimalle yersiniz. Cam teras da, cam köprü de burada arkadaşlar. O da yazın aktif olacakmış inşallah. Dostlar yol üstü o kadar farklı bir cami gördüm ki şu an. Size bunu paylaşmak istedim. Böyle yol üstü o kadar farklı bir cami gördüm ki size bunu çekmek istedim. Böyle Darende Malatya yolu üzeri. Çok güzel gözüküyor. Yapanların eline sağlık gerçekten. Rengarenk bir cami yapmışlar. Bakar mısınız? Mavi işlemeler ve yanında da modern yeni bir cami. Hemen karşısında köy evleri var. Deprem sonrası Malatya'ya ilk gelişimiz. Tüm dağlar, dereler, tepeler her yer köy evi arkadaşlar. Şeyh Muhammed Kırçalı Türbesi. Evet, Şeyh Muhammed Kırçalı Türbesi'ymiş orası. Yanında da hemen cami var. Çok güzel. Vaktiniz varsa siz uğrayabilirsiniz. Biz merkeze doğru geçiyoruz. Evet dostlar, Malatya'ya geldik. Şimdi giriş yapıyoruz. İlk durağımız Hacı Baba Et Lokantası. Girişten 4 kilometre içeride. Hemen oraya geçiyoruz. Kağıt kebabıyla ünlü bir yer. Bakalım bizi nasıl bir lezzet bekliyor. Malatya Saray'a geldik. 1942 tarihi Hacı Baba Et Lokantası. Hemen içeriye geçelim. Geldiğinizde böyle tabela yazdığı gibi sizi buraya getiriyor. Hemen Malatya Saray diye böyle önünde çok güzel Yunuslardan çeşmesi olan bir yere geliyorsunuz. Restoran hemen buranın sağ tarafı arkadaşlar. Üst taraf düğün salonu. Geldiğinizde karıştırmayın. Hemen restoranta geçelim. Girişi böyle. Çok güzel bir bahçesi var. Direkt mutfağa geçtik. Yemekler çok güzel gözüküyor. Şöyle tandır, yanda pirinç, Bulgur pilavı, içli pilav. içli pilav, bulgur pilavı, kavurma. Şurada ne var ustam? Kebabın arasındaki fark ne? Böyle çok güzel güveç yemekleri var. Burada da buranın meşhur spesiyali kağıt kebabı var arkadaşlar. Şimdi biz güzel bir tabak yaptıralım. Masada görüşürüz. Dostlar yemekler geldi. Şöyle
birer tane masadaki kişiler kadar salata geliyor. Yanında böyle bir yoğurtlu, naneli meze ve yanında da ezme salata var. Şöyle şu şekilde bir tam karışık tabak sipariş ettik. Bir tane de tandır. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar bu tandır tadı çok güzel. Burada da tam karışık dedikleri bir menü var. Ortada kağıt kebabı, yanında güveçler, işte kavurmalar vesaire. Bu tabağı siz karıştırabiliyorsunuz. İsterseniz ortaya kağıt kebabı yerine tandır da alabiliyorsunuz. Yandaki kağıtta kağıt kebabının kendi kağıdı altına seriyorlar. Hani etlerin yağı hepsi birbirine şöyle bir harmanlansın diye. Bunun fiyatı 750 lira. Şunu çıkışta soracağım, bilmiyorum. Lezzetler çok iyi. Gelirseniz buraya uğrayabilirsiniz. Burası şöyle, yan tarafı kır düğün salonu. Böyle. Üst katta da düğün salonu zaten. Düğün salonunun alt katı burası. Şöyle şambali istedik. Köşesini Elif Ahsen'e verdim bağırdığı için. Yemekler güzeldi arkadaşlar. Fiyat konusunda birazdan bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar diğer tatlı çeşitleri şu şekilde. Bizim yediğimiz böyle Antep fıstıklı şambaliydi. Burada geldiğinizde kabak tatlısı ve kadayıf da deneyebilirsiniz. Yemeğimizi yedik. Restoran da böyle bu arada. Çok şık, çok temiz. Şimdi çıkıyoruz. Tamam mı? Restoranın ismini Google haritalara yazdığınızda Hacı Baba Et Lokantası diye size şurayı veriyor arkadaşlar. Burası eski dükkanlarıymış, eski işletmeleriymiş. Depremde yıkıldığı için buraya geçmişler, bilginiz olsun. Dostlar, yemeklerle ilgili yorum yapacak olursak yemekler güzeldi, fena değildi. Porsiyonlar gayet yeterliydi. Yani şu an bir kırmızı etin kilogramının birçok ilimizde kilogramının 1250 lira olduğunu düşünürsek tabakta minimum, yani minimum yarım kilo et vardı, özellikle o tam karışıkta. Lezzetler gayet yeterliydi. Kağıt kebabı, yani yalan söylemeyeceğim, abartıldığı kadar iyi bulmadım. Sebebi şu, ben biraz yağlı et seviyorum. Et biraz kırmızı etten, yağsız etten yapılmış. Üstünü açtıktan sonra da kısa sürede kuruyor bu yüzden. Aşırı yağlı bir et olmadığı için de güzeldi. Kendi yağı var ama ben çok beğenmedim. Bana hitap etmedi, açık söyleyeyim. Siz deneyebilirsiniz. O gördüğünüz şef tabağı tam karışık dediğimiz 1250 liraydı. Tandır da 430 TL arkadaşlar. Şambalinin tam porsiyonu 120 lira. Ben yarım aldım. 60 lira da o arkadaşlar. Toplam 1240 TL hesap ödedik. Böyle. Bilginiz olsun. Öyle dedim. Evet. Tam karışığa 1200 dedim. Tam karışık 750 TL. Tandır 430 TL. Yarım şambali yedik. Bunların hepsi toplam 1240 TL tuttu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fiyat aşırı pahalı değil. Lezzet gayet iyi. Böyle restoranlar Türkiye'nin birçok ilinde olmalı bence. Biz örnek veriyorum, geçen bölümlerde hatırlayanlar olacaktır. Balıkesir tarafına gittik. Ben böyle bir menüyü ya da böyle bir restorantı orada bekledim ama belki biz bulamadık. Hakkında yemeyelim. Bulamadım yani. Böyle. Şimdi yolumuza devam ediyoruz.